kapatmış ayı? Şurada. Efendim? Büyük ayı. Hemen şurada. Anlamadım. Bakın şöyle tarif edeyim size. Şurada cezve gibi olan şeyin yanında sürahi gibi olan. Yani tam olarak sürahi değil de ona benzeyen. Vazo gibi de değil ama yani. Sizi yanıltacağım korkuyorum. Tava. Tava evet. Tava gibi. Tava diyeyim ben siz anlayın. Bakın. Vallahi ben şu an bir rendenin içindeyim. Galiba kayboldum. Ha işte hiç durmayın rendede. Çıkın rendeden. Tamam. Çıktım. Çıkın hemen oradan sağa dönün. Bakın hemen arkasında uçurtma gibi olan bölgenin ucunda. Büyük ayı işte tam o noktada. Yeri kolaymış aslında. Ben niye bu kadar zorlandım ki? Ben demek ki rendeden sapmasam, düz gitsem şak diye bulacağım ayıyı. Evet kolay yani yeri. Ben itiraf edeyim, böyle çocukluğumdan beri böyle gösterirler ama ben hiç ayıya benzetemedim. Astrolojiyle alakanız yok sanırım. Ama bir husumetim de yok. Ya ben de çok anlamam aslında. Pakize çok meraklıdır bizim. Pakize de bugün beni eken insan sağ olsun. Burada buluşacaktık. Siz de mi ekildiniz? Evet. Siz? Ben de ekildim. Biz Hayri ile gelecektik. Hayri de demin bahsettiğim ayı. Ama ayı. sık sık görüyorum o çünkü büyük bir ayı. Yani Hayri ile Pakize'yi tanıştıralım diyeceğim ama ikisi de randevularına gitmeyecekler. Tanışamayacaklar. Evet. Haydi bakalım. Ben mesela şimdi ne yapacağımı da bilemedim. Ter de bastı. Yani şimdi aklıma kayda değer bir şey gelmiyor. Gelene kadar susayım mı yoksa konuşabilir miyim? Çünkü ben susarsam gidersiniz diye korkuyorum. Susarsanız gitmem. Gidersem susarsınız. Anlamadım. Ben öyle anlaşılsın diye değil, kulağa hoş gelir diye söyledim. Yani üzerine düşünürsek bir manaya da gelebilir ama. Geldi aslında. Geldi değil mi? Çünkü giderseniz yalnız kalırım ki zaten ekilmiş bir adamım. Giderseniz ne yapacağım? Susarım. Kalan değildir çünkü susan. Gidendir susturan. Değil mi? Tam olarak da böyledir aslında. Gidendir susturan. Güzel, iyiymiş. Yanına bir şey almayacak mısınız? Neyin yanına? Yani işte etmet, ana yemek alırsanız yanına ne alırsınız? Mesela biraz daha brokoli. Brokoli. Yani gündüz programlarında çok övüyorlar tabii kendisini ama benim normalde çok şey yaptığım bir şey. Döner yiyelim mi? Hadi. Hadi. Peki siz nereden tanıyorsunuz Tülya'nı? Kime? Tülya'nı? Tulayan kim? Tülay, bizim Tülay. Ay ismi tam söylediğiniz çıkaramadım. Kısaltıncaktan uçtu gitti. Tülyan bu partiyi veren arkadaşın adı. Ha. Sağ ol, teşekkür ederim. Ya benim bir arkadaşımın, yakın bir arkadaşının bu partiyi veren arkadaşa yani Tulayan'a mal veren şirkette çalışan bir arkadaşı var. İşte o mal veren şirkette çalışan arkadaşı benim yakın arkadaşım Şenay. Şenay aradı dedi gidelim dedi. Ben de madem tanışımız ayıp olmasın diye geldim. Siz? Vallahi ben sizin kadar yakını değilim. Siz bayağı ailedensiniz belli. Güldünüz galiba ha? Aslında Tülay'ı ben de fazla tanımam. Benim kankamın arkadaşı. Zaten adını da kankam kısalttı. Çünkü ben kendisinin ismini kısaltacak kadar tanımıyorum. Zaten yani kısaltılacağı belli bir ismin direkt kısası mı konsun acaba? Tabii o zaman bence de çok daha isabetli olur. Öyle olsa. Ya da sonradan Tuli haline geleceğini bilse adam koyar mı adını Tuluyhan? Yani Tuluyhan demiş adam. Demek ki bir beklentisi var çocuktan. Ya uzun zamandır kimseyle bu kadar saçma bir konuyu böyle akıcı bir şekilde konuşmamıştım. Ve bu nedense romantik geldi bana. Bana da. Sonuçta 2 saattir tanımadığımız bir Tülya'ndan bahsediyoruz. Nereden çıktın sen ya? Dedim ya, Tülya'nın arkadaşının kankasıyım. Gidip bulalım şu Tuluyhan'ı. Niye? Ne bileyim ona kendisinden bahsederiz belki. Tamam. Bir şey söyleyeyim. Bence sizinle saçma şeyler yapmak çok keyifli olacak galiba. Bence bana sen dersen daha çok mutlu olacağım galiba. Buyurun dedim. Ondan sonra çıkardım ayakkabılara koşmaya başladım. Oha ya. Çok esprili bir yapınız varmış. Teşekkür ederim. Bazı arkadaşlar fıkrayı da iyi anlattığımı söylerler. Öyle mi? Bir gün katılmak isterim.
Gülmekten yani. Tabii. Bir tane anlatsanıza. Şu anda mı? Evet. Tamam. Tamam. Tabii aklıma şimdi siz öyle bir anda anlat deyince fıkra da öyle hemen akla gelen bir yapı değil tabii. Ama anlatacağım. Ben size bir tane fıkra anlatacağım. Şimdi geldi aklıma. Şimdi bir tane adam eşeğini yüklüyor, dağa doğru gidiyor. Bir tane kadınla karşılaşıyorlar. Bu olmaz çünkü burada bayanlara hakaret içeren nüanslar var bu fıkrada. Size karşı terbiyesizlik yapmış olmak istemem. Bir tane daha var. Tamam. Şimdi bir Türk, bir İtalyan, bir İngiliz uçağa biniyorlar. Pilot anons yapıyor uçakta. Diyor ki bu da olmaz. Bunda da sosyal mesaj var. Şimdi akşam canımız sıkılır değil mi? Gerek yok. Tamam. Buldum. Şunu anlatacağım. Ama biliyorsanız anlatmayayım ben bunu. Neyi? Anlatacağım fıkrayı. Ya siz anlatmadınız ki ben nereden bileceğim? Ya tam ortasında hatırlarsanız. Ne olur felaket mi olur? Yok. Ya felaket olmaz tabii de. Ya bozuluyor insan. Yani düşünün fıkranın tam ortasına gelmişsiniz. Ha diyor adam. Ya sen benim fıkramı niye bölüyorsun? Bıraksana anlatayım sonuna kadar. Münasebetsiz adam. İsterseniz siz şu fıkraya bir giriş yapın. Yani madem soktunuz bizi bu fıkra jungle'ına. Yani belki ben o zaman daha kolay hatırlarım. Çünkü olmayan bir fıkrayı ben nereden bileceğim? Değil mi? Doğru. Çok haklısınız. Ben tamam hemen anlatıyorum şu çocuklar. Ama bak bu fıkra çok komik. Çünkü bunu bana bir arkadaşım anlattı. Öyle eften püften bir fıkra değil yani. Öyle olmalı. Zira fıkranın ön sözü 2 sayfa sürdü. Şimdi Temel bir gün bir bara gidiyor. Barda da böyle kapıdan içeri girecek. O kapı da bizim kapılar gibi değil. Böyle yani ben bu fıkrayı size böyle düz mü anlatayım yoksa yöresel mi anlatayım? Ben şuradan içecek bir şey alacağım. Yöresel anlatıyorum. Diyor ben içkiyi bıraktım. Bana diyor çerez verin. Çerez yiyeceğim diyor. Vallahi bizimkilerin verdiği tarih biraz karışık. Açıkçası benim doğmam olayıyla ilgili net bir şey bilmemelerini her zaman içerlemişimdir. Ya bir oğlun olmuş ya. Yaz bunu bir kenara ya. Yaz ya. 4 Aralık'ta 25 Nisan'da ya. Yaz bunu ya. Böyle bir oğlun olmuş ya. Tam olarak nasıl olmuş sizin doğmanız olayı? Tam olarak şu. Validem hiçbir şey bilmediği için bu olayla ilgili. Neneme sordum. Nenem dedim ben ne zaman dünyaya geldim? Benim doğmam olayı nasıl oldu? Nenemi canlandırarak anlatmak istedim. Çünkü kaybetti kendisini. Hay canım. Sağ olun. Kayısılar oğlum. İşte anana bir sancı girdi. Kavaklar pamuklayınca da anan seni doğru verdi yavrucuğum derdi rahmetli. Pardon, Kayseri'ye ne olmuş? Kurutmuşlar. Ha işte o ne demek? Kurutmuşlar. Çok şive var. Şimdi bence kayısılar kuruduysa kesin yaz sonu ama kavaklar pamuklandıysa Haziran başı. Vallahi ya kavaklarda problem var ya da bizimkilerde. Ay yok aşk olsun canım, kavaklardadır sorun. Zamansız pamuklanmışlar. Ondan sonra ben 6 yılda iktisadı şah diye bitirince mahcup oldular tabii. İktisat 4 yıllık değil miydi ya? Doğrudur. Ha. Benim kalkmam lazım yalnız. Ben şimdi sizi aramak istesem numaranızı da bilmiyorum. Ben acaba rastgele 10 haneli numaralar mı çevirsem ki bu çok malcı olacaktı. Yoksa siz mi yardımcı olsanız acaba? Instagram'da var mısın? Yok, Boyabat'lıyız biz. Sosyal medya? İşte zayıfım o noktada biraz. Sen bana düz numaranı ver. Ben kaydedeyim. Sana mesaj göndereyim. Peşine de uygun bir emoji kondururum, olur biter. Ama şimdi bu emoji meselesi biraz sıkıntılı. Hepsini sevmiyorum. Mesela aşırı gülen bir tane var. Gülünce böyle damlacıklar çıkarıyoruz. Onu gönderme, sevmiyorum. Az gülen bir tane var. Böyle usuruplu gülüyor. Ha. Onu gönder, onu seviyorum. Bir de kırmızı kafayı gönderme, şeytan kulaklı, sevmiyorum. Şöyle ağzının yanıyla gülen var ya. Ondan gönderirim. Bir de kırmızı kalpli büyük var ya bir tane öyle atıyor. Onu nasıl gönderiyorsun? Son güncellemeni yaptın mı? Yok, Boyabat'ın içindeniz biz. Anladım. O zaman sen söyle ben yazayım. Ha? Yaz bakalım. Madem o kadar yazdın, yaz bakalım. Yeni kişi yarat Yüce Rabbim. Şebekem de mesela. Benim şu an şebekemi tahmin edebilir misin? Ya sen nasıl bir şeysin ya? Keşke insan seni rüyasında görse ya. Wow, teşbih var. Evet, yazayım.
İnternete sordum. Ursa Majör'müş adı. Neyin? Bizim büyük ayının. Aa öyle mi? Evet, her şeyi öğrendim. Modern 88 takım yıldızlarından biriymiş. Bu sırrı öğrenince hemen koşup arayayım dedim. Hani arayacaksam niye koşuyorum bilmiyorum. Rahatsız etmiyorum inşallah. Olur mu canım? Koşan sizsiniz. Ben niye rahatsız olayım? İsterseniz bir soluklanayım sonra arayayım. Oldu, bekliyorum. Maşallah topu hiç yere düşürmüyorsunuz. Siz de hiç fena değilsiniz. Ay çok pardon, kiraz yiyordum. Afiyet olsun. Yani bu böyle çok sürerse çok konuşuruz. Bana da öyle geliyor. Ama ben korkmaya başladım. Neden? Çünkü susuyorsun. Dilim sustu ama içim fıldır fıldır. Öyle mi? Benim de. Hiç konuşmadık biz ya. En çok hangi yemekleri sevdiğimizi. Sushi sever misin mesela? Yok, sushi sevmem. Hani balık çok severim. Yani illa pirinçle birlikte yiyeceksem de hamsili pilav yerim. Hushi. Ne? Hushi. Sen mi buldun Evet, bunu? ben buldum. Hamsi hushi. Ayıpsın ya. Zonguldak'ta bulundun mu hiç? Yok. Ben de bulunmadım. Gitsek mi? Neden Zonguldak? Bağmalar da olur yani. Bana gezmek olsun, ben çok severim gezmeyi. Yani birlikte tatile gitsek de nereye mi gitsek anlamında mı? Yok o manada demedim. Öyle dedin. Demedim. Dedin. Ya tamam, birazcık demiş olabilirim. Ama çok az dedim. Tamam, şu hallerime bak benim ya. Venedik daha önce zayi edildi mi? Nasıl yani? Yani ne bileyim, öyle eski sevgiliyle falan gidildi mi? Ha yok, henüz Venedik denemedik. Aman biz de daha dün tanıştık, hemen tatile koştuk. Belli mi olur yani? Çünkü araştırırken gördüm diyor internette. Büyük ayıyı görmek çok iyi bir işaretmiş. Aa öyle mi? Nasıl yani? Anlatsana birazcık. Ya diyor ki işte yani o yüzden herkes habire böyle birbirine sorarmış. Gördün mü? İşte 2 kişi aynı anda görürse o iş tamammış. İnanamıyorum şu an, biliyor musun? Pes yani. Hayır, hiçbir şey tesadüf değil. Bak bunu gerçekten bir daha anladım, biliyor musun? Yani ben o gün oraya gittiğimde hani Pakize beni ekmese, oraya çıkmasam, büyük ayı görmesem, senin ayı dediğini ben büyük ayı diye algılamasam bütün bunlar olmayacaktı. Peki ya ben? Hayır, olmasa imkanı yok. Kimse beni oraya... Bizim akşam maç vardı, ben maçı da sattım. Yani imkanı yok yani. Hiçbir şey tesadüf değil. Yine sustun. Hayır, hiç susmayalım. Kimse de hiçbir yere gitmesin, tamam mı? Tamam, Söz mü? söz. Çok ama söz ver. Çok söz. Büyük söz veriyorum ya. Huşi yemeğe ne zaman gideceğiz? Sevdim ya. Dök sarımsaklı yoğurdu. Yetti mi? Yetmedi. Yap bir tane pul biberiyle beraber tereyağını çiçek ortaya. Zaten bunun neyin üzerine döksen yersin. Dök taze bir ayakkabıya. Ayakkabıyı yersin ya. Alo. Orada mısın? Alo. Buradayım ya. Kokudan uzak durayım derken susmuşum. Bir de biraz taze ayakkabı derisi çiğnedim tabii imgelemimde. Nerede? İmgelemimde. İmgeleminde. Sen sevmez misin sarımsak? İmgeleminde. Başkasının ağzındayken hayır. Ben çok severim. Ne yapacağız peki? Valla ben biraz taviz vereceğim. Sen biraz dikkat edeceksin. Yani aynı anda yiyip aynı anda kokacağız. Aynen. Hep onu düşünürüm. Bir türlü hatırlayamıyorum. Yıllardır da bilmiyorum. Bu doğrusu sarımsak mı, sarımsak mı? Ne onun doğrusu ya? Hayır. Noter ikisini de kabul ediyor. Yani ahçı ile aşçı gibi. Tamam da yine de bir tanesi doğrudur bunun. Yani muhtemelen insanlar telaffuz edemediğinden öbürünü de kadroya almışlar. Ama işte o doğru olan hangisi ya? Acaba diyorum bu konuyu saklasak da bundan sonraki muhabbetlerimizde ne zaman mevzu bulamasak da mı kullansak? Bak iddia ediyorum sen bu en son söylediğini bir daha söyleyemezsin ha. Düşünmüyorum zaten şapşik. Ya. Ay ne konuşuyorduk biz ya? Bir konuda öyle uzun süre durmuyorduk ki. İşte daldan dala atlıyorduk. Muhabbet kuşları gibi cıvıl cıvıl. Demek ki ortada mevzu yokken konuşabilecek seviyedeyiz. Bence bu çok önemli. Bence de. Çünkü kimi insanla ortada bariz bir konu varken konuşamıyorsun. Öyle düşün. Ay benim Şenay öyle. Önce bütün yan konuları gezer, en son ana konuya girer. Heh, al benim bir sürü tanıdığımdan da o kadar al. Bence sen de şu son söylediğini bir daha söyleyemez. Al benim de tanıdığım. Öyle söyleyince söyleyemedim tabii ki.
Sen de o şeyi söyleyemezsin o zaman. Sarımsaklı bir cümle neydi o? Sarımsağı sakla sabana neydi? O söylerim. Acaba bu konuyu saklasak da bundan sonraki muhabbetlerimizde ne zaman... bir dakika. Ay bir dakika. Acaba bu konuyu saklasak da bundan sonraki mevzularımızda ne zaman... Ay! Söyleyemedim şapşay. Ben sana ne demiştim? Ne dedin? Seninle saçma şeyler yapmak güzel olacak demedim mi? Demiştin galiba. Sen gülüyor musun? Telefonu bir yere mi sürtüyorsun? Anlayamıyorum artık ha. Bak ne yapalım biliyor musun? Buluştuğumuzda ben senin bademciklerini biraz yağlarım. O gıcırtı geçer gider. Ya şapşaksın. Teşekkür ederim. Şapşıyım herhalde. Arayayım seni sonra. Ay bayağı gıcırtıyor bu ya. Ne zamandır sabah ezanına kadar konuşmamıştım kimseyle. Peki var mısın? Senle buluşana kadar hiç kapatmasak. Hep konuşsak. Yani sen beni almaya geldiğinde ikimiz de hala hatta olsak. Hatta batsak. Ha? O telefon faturasını bana polisler getirir artık. Abartma. Yani sen fıkra anlatmadığın sürece bence hiçbir sıkıntı olmaz. O zaman fıkra geldi aklıma anlatayım sana. Bak şimdi adamın bir tanesinin kontörü bitiyor. Telefoncuya gidiyor diyor ki Hasan diyor. Allah aşkına şive yapma ya lütfen. Tamam. Zaten öyle bir fıkra yok şaka yaptım. Bak olmayan fıkrayla güldürüyorum seni. Nüktedanım ben. Vallahi. Ya. Babam da öyledir. Şaka yapmayı çok sever. Ama gülünce kızar. Allah Allah niye? Bilmem babam şakaları fıkraları daha çok mesajı için anlatır. Güldürmek için değil. Peki diyelim şimdi biz senin babanla karşılaştık. Bana fıkra anlatacak. Ben ne yapayım gülmeyeyim mi? Gül ama içine gül. Böyle hafif yanağının kenarından tebessüm et. Odana git odanda gül. Bizde de bir tane Şöhret anneanne var. O sürekli gülüyor ama. Biz de aralara böyle espri yapıyoruz. O güldüğü zaman hani onun gülmesini yakalasın, bir anlamı olsun diye. Babamla Şöhret anneanneyi tanıştırabiliriz. O zaman çok iyi bir ikili olup bizi güldürebilirler. Peki bir şey soracağım. Sen beni ilk gördüğün zaman ne düşündün? Bak ben seni ne zaman düşündüm biliyor musun? Hani partide böyle yüksek sesli müzikler çalıyordu. Böyle kürdanlı sandviçler dağıtıyorlardı ya. Ben seni orada sütunun köşesinde gördüm. Tam yanına geleceğim. Yanında bir tane lavuk vardı senin. Sana böyle yanına yanaşıyordu. Bünyamin bizim. Vallahi kimin Bünyamin'i bilmiyorum. Bizim değil. Orada böyle içim böyle yağ gibi eridi. Sen beni ne zaman düşündün? Yani daha düşünmedim. Bakıyorum. İşte ona bizim orada gümüş diyorlar. Bu ağaç kavuklarının içinde yaşıyor. O kadar pis kokar ki o görsen aklını şaşarsın yani. Hadi kapatalım mı? Önce sen kapat. Hayır önce sen kapat. Hayır ya, önce sen kapat. Önce sen kapat. Aha. Önce sen kapat sarmalına girdik. Bak şimdi bizi içine çekecek. Hemen kapatırsak çekmez, çabuk ol. Tamam önce sen kapat. Aa da çekti içine. Hay Allah. Aynı anda kapatalım, çabuk geçelim bari. Tamam ama böyle şaka yapmadan direkt sayıp kapatalım. Sayıyoruz ve kapatıyoruz. 1, 2... Bir dakika. Şimdi son sözü konuşmadık, öyle küt diye mi kapatacağız? Bay bay diyelim. Bay bay ne ya? Tatlı rüyalar bile ondan daha iyi. Tatlı rüyalar. Tatlı rüyalar. Rüyanda beni gör ama. Tamam. Nasıl göreyim? Üstünde ne var? Üstümde bir kırıklık var hayırlara vesile. Giysi olarak soruyorum Vesile teyzeciğim. Giysi olarak da döküklük. Üstüm eşofman, altım tayt. Altın tayt mı? Hı. Daracık mı? Vallahi tayt zaten dar demek. Ama yani isteyenler daracık da diyebilir. İstiyorum. Daracık. Sen iyice coştun ha. Böyle sıradan giysilere erotik manalar yüklüyorsun. Rüyanda beni gör diyen sensin ama. Rüyanda beni gör dedim, beni abart demedim. Ama tayt dedin. Kapatalım mı? Konuyu mu? Yok telefonu yani. Telefonu kapatınca konuyu da kapatmış olacağız. Tamam. Hadi taytına iyi bak. Sen kapat. Sayalım geriye. 1, 2... Dur.
Dur 3'ten geriye sayalım daha. 3, 2. 2, ya. Ya biz ondan geri sayalım. Ben de o arada Titan'ı unutmuş olurum. Tamam. 10, 10, 9, 9, 8. 8. Ya biz 100'den geride saysak fark etmez. Ben unutamıyorum. Biz 3'ten geri sayalım. Tamam. 3, 2, 1, 0. 0. Haytat bir şey ya. Hiçbir şeyin tesadüf olmaması sebebiyle bizi o partide karşılaştıran kaderin neticesine... Tanışmamızın şerefine kadeh diyorsun. Ah ne güzel dedin. Yalnız sen ol bana içki içirme. Niye? Şimdi birinci içtim ya. Evet, İkinciyi ver şimdi. vereyim. İkinciyi de içiyorum. Ve benim 2 kadehlik canım var. Şimdi seyret. Ben birazdan başka birisi gibi olacağım ama aslında ben benim yani. Ayılınca yine eski halime döneceğim, merak etme. Yani normalde de böyle bir yemekte içmek istemezdim seninle. İçki de seven biri değilim ha. Ama işte sosyal hayattır. Bazen mecbur kalabiliyorsun. Doldursana bir daha. Doldurayım. Mesela şimdi ne diyeyim yani? Yok ben almayacağım mı diyeyim? Mı deseydim de ben hiç birazdan düşeceğim hallere düşmeseydim. Güzel bir insanla tanışmışım. Estağfurullah. Yanlış anlama da 10 numara bir restorana gelmişiz. Ben geçen Mart mıydı, Nisan mıydı? Mart'tı. Mart'ta geldim bunun kapısına. Fiyatları görünce vazgeçtim gittim tabii. Yani ne gerek var? Yani şöyle güzel bir ambiyansta kendini bozmaya, sarhoş olup lafı uzatmaya. Haydi bakalım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Hayatımda ilk kez böyle net bir şekilde böyle birinin gözümün önünde sarhoş olduğunu gördüm. Gerçekten. Olayı hiç böyle kesintisiz izlememiştim. Ama böyle, benim böyle olmamın bir de iyi bir tarafı vardır senin açından. Yani kendimi övmek gibi olacak burada ama ölümüne dürüstümdür. Öyle mi? Çok yani inanılmaz dürüstümdür. Tokam nerede benim ya? Mesela benim boş durma doldur sen de o ara. Biraz daha koy. Ne diyordum ben? Dürüstlük, ölümüne dürüstlük. Bu benim en özelliğimdir. Ölümüne dürüstlüğümdür. Mesela benim eski arkadaşla olan hazin hikayemize gelecek olursak... Biz bunu ayrıldık, gene birleştik. Ondan sonra gene ayrıldık. Sonra gene birleştik. Ondan sonra gene birleştik. Baktık en son biz ayrılmamışız. Bu birleşme çok saçma olacak. Gene ayrıldık. Ha. Ama bu son ayrılık çok saçma olmuş ya. Gene birleştik zaten. Ha. Ha? Sonra gene ayrıldık. Bitti. Korkma. Ay kıyamam. Hayır. Bitti. 6 ay önce en son paket. Hiç kurtuldum. Hiç görüşmüyor musunuz ya öyle arada falan telefon bir şey? Bir kere aradı tabii. Ben hiç aramadım. Bazen mesaj yazıyorum ama katiyen göndermiyorum. Hiç benim huyum değildir. Doğum gününde filan. Bir şey de içelim mi? Hani böyle uçaklarda veriyorlar. Kahve. Neydi o? Ha? Kanlı ve domatesli. Bloody Mary. Ne? Bloody Mary. Evet ya, nereden bildin? Vallahi. Söylesene bir bakayım, çok güzel söyledin sen onu. Bloody Mary. Bloody Mary. Ama o bir tek uçakta güzel. Haydi bakalım. Evet, niye öyle o ya? Şikayet mi etsek? O zaman biz biraz fındık yiyelim. Pilota kahve söyleyelim. Biz fındık yiyelim. Meşgul işin sönünce de
tuvalete gideriz. Ama tatlım dur önce bir uçağa binelim ya. Gerçekten mi? İnanamıyorum şu an. Benim en sevdiğim şey uçağa binmek. Aa, nereye gidiyoruz? Bilmem artık bana gidiyor olabiliriz herhalde. Çaka. Seni çaka. Başak. Sarhoşken olmaz. Bilinçsiz bir şekilde olmaz. Çok bekledim ben. Çok. Öyle detaylarını unutacağım şekilde olmayacak o iş, onu bilesin. Tamam. Neredesin? Buradayım. Buradayım tatlım. Tamam hadi o zaman şöyle yapalım. Ne yapalım biliyor musun? Ha. Ben seni eve bırakayım mı? Olur. Nerede oturuyorsun? Mestas'tanca. Mestas'tanca. Ha. Ben o zaman navigasyona yazayım mı Mestas'tanca? Mesti gerizekalı. Üç Bostanca. Anladım. Tamam. O zaman ben hesap isteyeyim. Bir de bir küfe isteyeyim artık. Ne? Şaka şaka. Sus be! Sus! Şaka şaka! Bu hiç sana olmadı. Hiç sana olmadı. Sus! Şaka yaptım tatlım. İçkiyi baştan kaldıramayacağını söylemiş bir insana. Alımlı bir insana küfe göndermesi yapmak sana hiç olmadı. Şaka yaptım. Sus! Hiç keltoş! Sakın ağzını açma. Siz bana kabaca Mestas'tancı'yı tarif edin. Ben kendim getiririm. Ayrıca göl kenarı tesislerine bu güzel hizmet için teşekkür ederim. Fiyatlarda da bir ayarlama yaparsanız 10 numara olur. Hesabı da buradan ödersin. Hesabı ben öderim tatlım. Ay sen bir sus be! Tıklas! Pis tıklas! Neredeydi Mestas'tancı? Aa, 1. köprü. Orası boş zaten. Dur ben şuradan gideyim. Yok. Trafik de yok. Dur bir sen. Dur. Hadi gel sen de ben de gel. Tamam. Aa, mumlar da çok güzel olmuş bak. Mumlar çok yakışmış buraya. Bak 1. köprüden gidersek ben bebeğe baktım. Oradan güzel. Gel. Uykum geldi benim. Uyuma. Hayır. Sen uyuma. Eteğim açılıyor. Tamam. Yok bir şey. Yüzüm düştü. Tamam. Bakarız. Çantam orada kaldı. Tamam buranın. Şefim. Hesabı yolla be. 1. köprü boş. Boş tamam oradan gideceğiz. Allah'ım. Neler oldu ya? Peki. Artistlerden en çok hangi kadını beğeniyorsun? Ben mi? Nicole Kidman. Aa, bence fazla beyaz. Zaten Nicole'e öylesine söyledim. O benim resmi cevabım. Gerçeğini söylersem kızarsın diye şey yapmadım. Kim? Kim Kardashian? Kim? Kardashian mı? Ay inanamıyorum ya. Ay herkesteki kabahat bu kadında marifet oldu. Tatlım öyle kabahat herkese de bulunmuyor ama. Evet. Kabahati özründen büyük. Peki seninkiler? Ya benimkiler ya kilo vermeden önce biraz daha hani şey... Hayır. Bunu sormuyorum. Senin beğendiğin artistler. Onlar... Yani Al Pacino yaşlandı. Leonardo hep çocuk kaldı. Dön dolaş geriye George Clooney kaldı. Hatta bu konuşmamızı bir şarkı sözüyle süslemek isterim izin verirsen. George Clooney'i çok sevdim. O beni hiç sevmiyor. Tamam boş ver. Konuyu değiştirelim mi? Değiştirelim. Zaten ben raflarda çok daha iyisini görmüştüm. Ne gibi? Mesela seninle izleyeceğimiz ilk film olacak bu. O beni de çok heyecanlandırıyor. Çünkü filmin bir yerine denk getirirsem elini tutmayı planlıyorum. Ha sen o yüzden 11.45 seansı. O denk geldi. Peki nasıl yapacaksın o iş tam olarak? Yani önce tesadüfi bir temas. Tabii. Bak. Şimdi şöyle, eline ihtiyacım var. Hangisi? Şu daha iyi gibi. Elini kolçağın üzerine koyuyorsun. Kendi elimi de senin elinin tam yanına koyuyorum. Ama öyle bir mesafeye koyuyorum ki ısıyı hissedebileceğim ama temasın olmadığı bir yer. Kıllık yaparsan da kaçar giderim. Öyle bir yer. Tut ki kıllık yapmadım. Duruyorum böyle. İşler iyi gidiyor demektir. Baktım böyleyiz. Belki böyle biraz eğilirim.
Sanki böyle bir şaka yapıyormuş gibi. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Sen böyle gülerken de tutarım böyle elini. Şu an ilk resmi el ele tutuşmamızın tam ortasındayız. Hiç bırakmayacaksın değil mi? Katiyen. Hatta seni eve bıraktığımda bile ellerim sende kalacak. Parmak kenetlemesi yapalım mı? Seve seve. Hemen. Hem parmakları kenetlemişken belki ben baş parmağını okşarım ince ince. Ellerin ne kadar sıcakmış. Teşekkür ederim. Terlemez değil mi? Yok. Havalandırmayı güzel yaptık mı terlemez. Başlıyor. Hı? Ne diyorsun? Şöyle. Ben istiyorsan şöyle yedireyim. Karlı bir gecede el ele yürüyoruz. Farkında mısın? Yani etrafta kar varsa ve biri elim tutuyorsa bunu fark eder. Yok yani yola çıktık ben. Onu demek istiyorum. Hatta dönülmez yolculuğa başladık belki de. Belki de. Ama belli olmaz. Yani belki birden birimize aniden bir soğuma gelir. Hani diğerini aramaz, mesajına cevap vermez. Hani şu WhatsApp'ta 2 mavi çentayı görüp hani beklersin ama o cevap bir türlü gelmez ya. Hani karşı taraf belli ki mesajı görüyor, okuyor ama sana geri dönmüyordur. Sana da o acıyı sineye çekmek kalıyordur belki de. Vallahi ben Facebook'ta ilişki bölümüne bu sefer Turna'nın gözü yazdım. Bu yeterli bir güvencedir belki de. Bu kadar çok belki de dememeliyiz belki de. Artık konuşmayı kesip öpüşmeli miyiz? Sokak ortasında. Belki de. Yok biz öyle yapmayalım gene de. Tuttun elimi sinemada, coştun sen bence. Öpüşemeyiz belki milletin içinde ama sarılabiliriz gönlümüzce. Şiir gibisin bu gece. O zaman yunak alayım. Ne alayım? Yunak. O ne? Yanakla dudağın kesiştiği şu köşe. Oradan öpeyim. Ay saçmalama ya. Göstereceğim. Tatlım, Efendim? şunun sesini biraz kapat ya. Ne? Fönü kapatabilir misin? Ha tamam. Fön makinesinin kapanması bazen yeniden doğmak gibi ha. Tamam. Ne yapıyorsun? Düşünüyorum. Ne düşünüyorsun? Sana nasıl söyleyeceğimi, Neyi? düşündüklerimi. Açık en güzeli. Tamam. Açık açık söyleyeyim o zaman. Konu nedir? Konu şu. Şimdi biz biraz önce böyle bir şey yaptık yani burada. Yani eşeğli üreme diyeceğim ben. Evet anladım. Şey mi? Hani demin beraber olduk onu mu söylüyorsun? Tam onu söylüyorum işte. Şimdi sen böyle onu yaparken hani böyle yüksek sesle, volümle katılıyorsun ya etkinliğe. Etkinliğe mi? Rahatsız mı oldun? Yok canım ben böyle durumlardan rahatsız olmam da. Ama bir ara gerçekten bir şeye kızdığını zannettim yani. Yani öyle feryat edince. Feryat mı? Sen bu kelimeyi kullanmak istediğinden emin misin? Vallahi daha önce çığlık diye düşündüm ama bu düpedüz feryat yani. Bir de komşuların duyduğuna eminim. Hadi canım. Vallahi ama. Onlarınki çığlık, ben onları duyuyorum. Bizimki feryat, onlar bizi kesin duymuştur. Tamam. O zaman bir dahaki sefere ben coşkumu sessize alırım. Hatta şey yapayım, titreşeyim. Yani böyle yoğun bir duygu hissettiğim zaman güçlü bir şekilde titreşeyim. Bak böyle. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Peki ben de o zaman şey söylemek istiyorum. Bence seninki de böyle şey gibi. Kuzuların sessizliği gibi.
Kuzuların sessizliği mi? Ayıp artık. Yani ben bir ara sen orada mısın değil misin anlayamadım. Sen o kadar feryat edince işime kaçmışım demek ki. Öyle mi? Ya. Tamam. O zaman biz de birazcık büyütürüz. Bağırırım ben de, ne yapayım? Yüksek sesle, volümlü. Ben sana aşık oldum. Ben de. Ama bak böyle deyip sonra aramazsan bilmiyorum yani. Olur mu öyle şey tatlım? Ben şimdi seninle konuşuyorum ya. Bir de seni telefonla aramak istiyorum. Ben de her şekilde seninle konuşmak istiyorum. Tamam, ara o zaman, ben müsaitim. Öyle mi? Evet. Arıyorum, tamam. Alo. Alo? Tamirci arıyorsun. Alo? Rahatsız etmiyorum umarım. Hayır, şu anda aşkımın gözlerinin içine bakıyorum ben. Biz yarın kaç gibi buluşuruz? 3 diyelim mi? Diyelim. Romeo rakamıyla. Seni seviyorum. Ya bir daha söylemek zorundasın. Seni seviyorum. Ekolu söyle. Seni seviyorum. Rom. Titreşerek söyle. Seni seviyorum. Hem melodili hem titreşerek söyle. Murat gelin aman atlayamam. Murat gelin aman atlayamam. Bak şimdi ben ne yapıyorum? Ne yapıyorsun? Akılsız telefonum ya. Titreşirken masadan düşeceğim. Ne yapıyorsun sen? Bitmedi bu makyaj arkadaş. Benim aynı sürede apartman boyayan arkadaşım var ya. Üstelik iç dış. Tatlım, bu bir kanun mudur? Kadınlar hep mi geç kalır? Annem de aynı işte. Ne diyorsun sen ya? Oo, aşırı kırmızı bir ruj, belirgin bir göğüs dekoltesi. Ya bu nasıl bir gömlek, nerenin bayrağı bu ya? Niye bu kadar makyaj? Ne lüzum var böyle bir yere giderken? Nasıl bir yere gidiyoruz tam olarak senin kafanda? Benim kafamda bir yerde toplaşıp bir evin bahçesinde köfte yiyeceğiz. Ki barbekü partisi deniyor ona. Pardon. Ben üye olamamışım o barbekü partisine. Pardon. Gergin misin sen? Keşke hiç olmaman gereken bir zamanda. Galiba. Neden? Orada köfteleri mangala dizecek arkadaş senin eski sevgilin ya. Ondan olmasın? Ay bunu mu tartışacağız biz şimdi ya? Kürşat'la benim ilişkim yıllar önceydi. O yıllarda da sevgililer sevişiyordu. Hep görüyoruz dönem filmlerinde. Ben iktisat okumuş adamım ya. Kısa süren çok saygın bir ilişkimiz vardı Kürşat'la. Ne kadar sürmüştü saygıyla? 3 ay falan. Memelerini görmesi için yeterli bir süre. Bana bak, bir daha meme dersen çok ciddi bir sorunumuz olacak ha. Sen hali hazırda sorun bulamadın. Şu an bir tane imal etmeye çalışıyorsun. Hayır, ben sadece insanların eski çıktıklarıyla, eski sevgilileriyle tekrar buluşmalarını anlamıyorum. Merhabalar, tanıştırayım. Eski sevgilim şu da yeni sevgilim. Sanıyorum şu da eski sevgilimin yeni sevgilisi. O da onun eski sevgilisi olması lazım. Ya ne güzel ya. Hepimiz birbirimizin her yerini ezbere biliyoruz ya. Bir şey söyleyeceğim. Biz niye pazar günleri toparlaşıp böyle çıplak hep beraber halay çekmiyoruz? Horon, halay, bu tip şeyleri, aktiviteleri sürekli yapalım. Olmaz mı? Çok güzel olmaz mı ya? Bana bak, sen benim eski ilişkilerimi yargılayamazsın. Ama listede öyle adamlar var ki. Kimi kastediyorsun? Neydi o bir tane cüce olan, neydi onun adı? Cüce değil o. Kısaydı. Çok kısa. İsteyen kısacık da diyebilir demek ki. Adam hemzemindi ya. Düşünsene, halayın sonunda tek başına bir mendil. Ay teyzesi basma, o çok daha küçük. Neydi bunun adı? Takiyettin. Takiyettin. O kadar adamın ismi bu kadar olur mu ya? Adama dikine çizgili isim koymuşlar ki uzun göstersin. Sen burada insanların fiziksel özellikleriyle alay ederken o Takiyettin TÜBİTAK'tan 3 sene üst üste ödül alıyordu. Yılın en kısa bilim adamı oluyordu. Geliyor musun, gelmiyor musun? Kafamda soru işaretleri var. O da davetli mi? Kim? TÜBİTAK. Takiyettin. Bak, ismini daha da uzattım. Daha da hayatta ona bir şey olmaz. Ben ne bileyim davetli mi değil mi ya, ama iyi arkadaştır yani onlar Kürşat'la. Bu ne ya? Ben nasıl bir şeyin içine düştüm ya? Bu ne ya? Allah Allah ya. Oldu o zaman biz her hafta toplaşıp eski sevgililer kurultay düzenleyelim ya. Günümüzde insanlar eskiden sevgili oldukları insanlarla dost ortamlarında görüşebiliyorlar. Tamam mı? Ayrıca beni Kürşat'la Takiyettin tanıştırmıştı.
Ya. Ne demişti tanıştırırken? Kürşat, benim boyum yetmiyor. Şu memelerine sen alakadar olsana mı demişti. Ay bir de meme diyor be, terbiyesiz. Allah Allah, benim anlamadığım mevzu bu ya. O zaman ben de eski hanım arkadaşlarımı toparlayıp pirzola pişireyim. Toparlaşalım biz de. Ondan sonra alayım ben hanımları. Halime gel bakayım sen bu tarafıma. Biz onların halay çekelim çıplak bir vaziyette. Hadi gel buraya Nurdan. Tabii. Sen neydin? Hoppa, de. Bunu mu yapalım yani biz? Ya ben gidiyorum. Geliyor musun, gelmiyor musun? Bak. Benimle konuşurken sesi yükseltme. Yükseltmedim sesimi. Yükselttin. Yapma. Bak. Sen ol. Benimle konuşurken sesini yükseltme. Bağırma bana. Ben bağırmıyorum. Ben gidiyorum. Geliyor musun, gelmiyor musun? Kafamda soru işaretleri var. O zaman ben seni kafandaki sorularla baş başa bırakıyorum ve gidiyorum. Güle güle. Afiyet olsun. O Kürşat'a söyle. O memeler benden önce sarkmıştı. Aslında hep o takiyetin yüzünden. Böyle aşağıdan çektikçe yıpratmış malzemeyi. Bu da can. Kaldır şunu. Günaydın. Günaydın. Ay, telefonumu bulamıyorum ya. Bir çaldırsana. Tatlım ben de bulamıyorum ya. Bulursan sen beni çaldırsana. Ay, ikimiz de çaldırdık mı acaba? Yok ya burada bir yerdedir. Sen saçına bir şey mi yaptın? Şantaj yaptım. Güzel olmuş mu? Bu fönler bozulursa alayınızı keserim dedim. Niye agresif bir cevap tatlım? Sorduğun soru yüzünden olabilir mi acaba? Hangi soruyu? Sen saçına bir şey mi yaptın? Ben ne yapabilirim saçıma tatlım? Soru buydu. Hangi soru? Sen saçına bir şey mi yaptın? Ay Allah aşkına konuyu kapatabilir miyiz? Canım sıkkın zaten. Belli. Yoksa niye saçınla uğraşırsın ki? Bak hala sen saçına bir şey mi yaptın? Gel. Burada. Buradaymış yani. Şimdi gördüm ben de. Niye söylemiyorsun? Buradaymış şimdi şey oldu. Onlar hep oradadır. Koltuğun arasındadır tatlım. Neyse. Beğenmedin mi? Neyi? Neden bahsediyoruz biz? Vallahi hatırlamıyorum. Boşuna mı konuşuyoruz? Büyük ihtimalle tatlım. Ya durup dururken her zamanki saçımı beğenmeyeceğini tutun. Niyeyse. Ha saç. Bravo. Tamam. Sen saçına bir şey mi yaptın tatlım? Gerçekten çıldıracağım. Niye aynı soru ya? Ben ne yapmış olabilirim saçıma? Nereden çıktı bu dazlak şaşkınlığı? Hayır şaşırmadım ben tatlım. Sadece sordum. Yani saçındaki bir değişikliği fark etmeyince de yiyoruz fırçayı. Ben ne yapacağımı anlamadım ki. Şimdi peşinen sordum. Belki tuttururum diye. Hani geçen gün saçını açık kestanen daha açık kestane yaptırmışsın da ben fark etmemiştim ya. Halbuki ben nasıl fark etmem ya? Ulan kestane uzmanı değil miyim ben? Allah Allah. Ne demek istiyorsun sen? Vallahi bilmiyorum tatlım. Kapıldım gidiyorum başlattığın tartışmanın rüzgarına. Ben mi başlattım tartışmayı? Bir de ben mi başlattım tartışmayı diye soruyor musun tatlım? Sen başlattın hayatım. Sen başlattın. Sen başlattın. Şaka mı yapıyorsun? Tatlım sen başlattın. Sen başlattın. Gerçekten ben burada mi? sakin oturmuş oyunu mu oynuyordum? Gerginlik başladı. Hayır sen ayaklarını oraya uzatmıştın. Armutların içine ayağını sokmuştun. Zaten dünden de ben şeyim sana. Sen başlattın. Alalım baştan. Alalım hemen baştan. Hadi alalım Hemen baştan. alalım. Hadi alalım Bir saniye. baştan. Telefonum yoktu, sok içine onu. Tamam ben geldim, tamam mı? Çok güzel bir şekilde. Ayakları koy yemek yediğimiz masanın üstüne. Allah aşkına koy. Ben sana kibar bir şekilde tatlım ayaklarını indirir misin dedim. Tatlım kibarca. Evet. O sırada Ben çektim. önünden tabii sen çektin bir şekilde tabii. Ben de sana o sırada günaydın. Ay ben sana günaydın dedim. Resmen ağır tahrik var. Zaten Birinci Dünya Savaşı da bir Sırp'tanın Avusturya Macaristan veliahtına günaydın demesiyle başlamıştı. Haklısın, çok haklısın. Bitti mi tatlım? Bitti. Bir de ben baştan alabilir miyim? Ay lütfen buyur. Gel oraya şimdi. Gel. Bak şimdi. Ben sana en baştan bir anlatayım. Dur şu armutları ayağımın altına koyayım da. Armut sok ayaklarını. Ha. Şşş! Çek şunları. Ben öyle mi yaptım? Çek şu ayaklarını. Hiç olmadı ben sana söyleyeyim. Günaydın. Bu. Söylediğin günaydın bu. Sabah sabah. Günaydın bu. Allah var yukarıda be. Kork be Allah'tan. Hiç de öyle bir şey yapmadım ben sana. Bir şey söyleyeceğim. Tatlım bir şey söyleyeceğim. Tamam ne olur ya. Hayır tedirgin oluyorum.
böyle korkuyorum. Ne oluyor yani? Ben 3 gündür sana saati sorsam kavga çıkıyor ya. Saati sorsan kavga mı çıkıyor? Saati sorsan kavga mı çıkıyor? Ben bir kere her zaman saati doğru söylerim. 2,5 neyse 2,5, 7,5 neyse 7,5. Hiçbir zaman saat, hep de her zaman doğru söylerim. Ben niye saatten dolayı kavga çıkarabilirim ki? Saati sorsa kavga çıkıyor, saati sorsa kavga çıkıyor. Götünden kavga uydurma. Hayırlı olsun tatlım, rap'e başlamışsın. Ha ha, öldürdün beni gülmekten. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Saçın çok güzel olmuş tatlım. Sağ ol. Kestaneydi. At kestanesi yaptırdım. Fark ettim tatlım. Biliyorsun kestane bizim işimiz 1964'ten beri. Gel bakayım şöyle göğsüme. Nereye? Döşüme. Şöyle yumuşatayım. Canım sıkkındı. Bugün son günü zaten. Bilmem mi canım, bilmem mi? Soğan kabuğu mu var bir de? Böyle bir renk de var. Soğanlara da şimdi birazcık araştırmaya başladım. Hürrem saçımı. Merhaba. Merhaba. Tatlım bir sorun mu var? Yo, Ne oldu? bir şey olmadı. Tatlım sen bir şey mi küstün? Çocuk muyum ben? Küstü diyor ya. Ne oldu o zaman? Sen farkında değilsen senin için olmamış bir olaydan bahsediyoruz demektir. Madem olay olmamış, niye bahsedelim ki o olaydan? Nasıl ya? Hani olmamış bir olayın üstünde durmaya gerek yok diyorum. Hani zaten neyin üstünde duracağız? Olay olmamış ki senin nazarında. Benim nazarımda olmayan ama senin nazarında olan bir olaydan bahsediyoruz öyle mi? Çok önemli değil. Ne o? Ne? Benim nazarımda olmamış ama senin nazarında olmuş olan o çok mühim hadise ne tatlım? 3 gündür şu haldesin, 3 gündür surat ediyorsun. Ne oldu tatlım? Allah rızası için söyle bak, Allah adı verdim artık söyle. İsteme gelme, tamam mı? Bırak, canım sıkkın. Annem azabım bozdu. Arıyor geceleri böyle diyor. Sen niye yapmıyorsun diyor. İşte gitsin. Ben biliyor muyum yaptığımı diyor. Onlar ne diyor. Onlar bir şey yaptılar diyor. Hiç kimse dinlemiyor ki beni. Yeter ya. Annemle kavga ettik. Nerede? Telefonda ya da televizyonda, canlı yayında. Ne fark eder? Kavga ettik. Ne fark eder? Asabım bozdu. Yaşınız geçti diyor. Milletin ağzına sakız olduk diyor. Nermin'e bak, Derya'ya bak diyor. Nermin Derya kim? İşte en son evlenen kuzenlerim. Ha. Senin istemediğini söylüyorum. Anlamak istemiyor. Sen beni istemiyorsun, o da bunu anlamak istemiyor. Kimse beni istemiyor. Ya kim neyi istemiyor? Ben istemiyor muyum? Ne istemiyorum ben? Ben senin evlenmeyi istemediğini söylüyorum. O senin evlenmeyi istemediğini anlamak istemiyor. Ben evlenmeyi istemiyor muymuşum? Kim söyledi bunu? İstediğini de söylemedin. Konusu açılmadı. Açıldı mı konusu? Yani evet, konunun ilk açılışı. Ben bir açılışa geldiğimi bilseydim ceket atardım üstüme ama. Bence böyle gayet fit. Öyle mi? Evet. İstiyor musun, istemiyor musun? Ne? Evlenmeyi. Kim? Sen. Üçüncü bir şık olsa çok şık olurdu. Evlenmeyi istiyorum dersem başım ağrımaz. İstemiyorum dersem başımda peki bir zonklama oluyor mu? O da olmuyor. Yani aslında annem de
bir nevi haklı. Yani o da kendi çerçevesinden bakıyor. Ne öyle diyor yani, ya evlenin diyor ya ayrılın diyor. Olmaz böyle şey diyor yani. Kim diyor? İşte annem diyor. Ne diyor? Ya evlenin ya ayrılın diyor. Sen ne diyorsun? İşte ben de onun dediğini sana söylüyorum. O ne diyor? İşte yavrum ya evlenin ya ayrılın, bu ne ya böyle diyor. Tamam. Peki ona sen ne diyorsun? Ben bir şey demiyorum, onun dediğini diyorum sana. Ben bunu üst üste 4 kere duyunca anlıyorum. Ben de diyorum ki ona sen ne diyorsun? Ben bir şey demiyorum. Anne diyorum, ben onun diyorum. Bu konudaki fikirlerini biliyorum diyorum. Yani senin söyleyeceğin şeyi ben önceden tahmin edip ona diyorum. O da bana ne diyor? Git söyle diyor. Ya tatlım, sen annenle konuşurken lal mi oldun? Senin bir fikrin yok mu? Kendi başına hiçbir şey söylemiyor. Annen her şeye karışıyor. Niye annen her şeye karışıyor? Koca adamlarız, insanlarız. Ben koca insanım, evlenmek istersem söylerim. Sen evlenmek istersen gerekirse evleniriz. Ama konu o değil ki. Annenin de bir... Ne dedin sen? Ne? Gerekirse evleniriz mi dedin? Neyi? Gerekirse evlenilir dedin gibi geldi bana. Ben öyle sinirle bir torba konuşuyordum uzun uzun. Arada onu da sıkıştırdım de. Ya bu öyle üstünkörü atılacak bir şey değil hani. Bunu bir teklife çevirmek lazım. Neyi? İşte evliliği. Ha, oraya geldik bayağı. Ay çok sürpriz oldu bana da. Bana da. Diz çöküp mü yapayım? Ya zaten çöküküz. Gerçekten çöktük. Ay, nereden çıktı bu ya? 1000 yıllık geleneğin omuzlarımdan da aşağı bastırmasıyla ben diz çökeyim. Çok ani oldu. Hiç beklemiyordum. Ay sıkıştırdın beni evin köşesine. Millet Niagara Şelalesi'nde dersen. Sürpriz yapmak istedim demek ki. Romantik buldum ben bunu biraz. Elimi... Ellerini tutuyorum, tuttum. Sürprizlerle dolu. Şapşik. İyice çökmüşken başlıyorum. Nasıl başlanır? Bak elektrik gitti geldi. Voltaj. Enerji. Ay çok şükür. Sayın hanımefendi, Benim buyurun. bir ömür boyu hastalıkta, sağlıkta, iyi günde, kötü günde, sitte sene öyle bir ömür yani. Hani iyisi var, kötüsü var. Ne bileyim bak eskiden kiloluydum, belki yine alırım. Hep ben yani hep. Yine de var mısın? Varım tatlım. Kilo alsam da almasam da. Benimle evlenir misin? Evet evlenirim. Hay vatanıma kavuşturan Allah'ıma kurban olayım be. Yemin ediyorum zemini öpeceğim. Amma söylendin ya. Yani Paris'e balayına gitmek bu kadar kötü bir fikir miydi? Yani. Evet. Senin bulduğun tur şirketi kurulduğundan beri kötü bir fikirdi. Bir hafta boyunca kendimi bir tür tur hayvanı gibi hissettim be. Sürekli havaalanında bir tane kadın "Şetur" diye bağırıyordu. Biz de onun peşinden koşturuyorduk. Zaten biz tatil yapmadık ki. Biz havaalanlarında biraz koştuk, eve geldik. Hepsi bu. Bak sana yemin ediyorum şimdi birisi "Şetur" diye bağırsın ben yine koşarım. Ya balayından dönüyoruz. Sen Titanik'ten kurtulmuş kazazede gibi konuşuyorsun. Ya ben daha işin başında gazetede 4 gün 4 gece yeme içme dahil 500 euroyu görünce bir şüphelendiydim ama... Ama Paris'te otel odasını görünce rahatladım. Fazla vermişiz. Ben hayatımda bu kadar küçük otel odası görmedim arkadaş. Ya banyoda aynanın önünde dişlerimi fırçalarken diş fırçası 90 derecelik bir açıyla klozete düştü. Aa, sen tatilde dişlerini mi fırçaladın? Ben hiç fark etmemişim. İşte fırçalıyordum düştü. Ah, o esnada. Alıp devam etseydim ne? Yok ben o açıdan söylemedim zaten. Ayrıca her duş aldığımızda yatağımız ıslanıyordu. Bir bavulumuz da holde kapının önünde duruyordu. Yahu en azından sıcak su akıyordu. Ama soğuk su akmıyordu. Bu her zaman daha büyük bir problem. Haşlandı mı lan? Tamam ay neyse ne üf tamam. Kızların parfümleri burada. Tatlım ben sana bir şey soracağım. Şimdi tatil sırasında bir kadın giyim mağazası gördüğün zaman, hele de sevdiğin bir markaysa, ki sevmediğin marka yok, ben onu tespit ettim. Sana orada bir şey oluyor. Ne oluyor? Nasıl yani? Markayı görür görmez koşmaya başlıyorsun. Seni gören de sanki don değil de kainatın sırrını dağıtıyorlar zanneder.
Eleanor Secret'ta. Onları üzerimde gördüğün zaman çok beğeneceksin ama. Allah Allah. Ayrıca haksızlık etme. Çünkü ben sana her seferinde sordum. Hayatım vaktimiz var mı? Bu dükkana da bakabilir miyim diye sordum. Ama cevabını duymana imkan yoktu. Zira koşuyordun. Peki senin tanıdığın bütün kadınlar alışverişi seviyorlardı değil mi? Evet. O zaman bu tecrübeye rağmen bu huyla mücadele niye? Ne işte. Boşuna işler. Boş ver o zaman. Allah Allah ya. Ayrıca Paris gerçekten şahane bir yerdi. Ben bayıldım. Gerçi sen tur rehberiyle sürekli kavga etmeseydin daha güzel bir yer olabilirdi. Rehber mi? Sen o sığırdan hala rehber diye mi bahsediyorsun? Ben senin doktor dediğine de inanmıyorum artık. Ne rehberi be? Adamın bizden tek farkı geçen sene de tura katılmış olması. Hepsi bu. Oturtmuşlar şoförün yanına. Eline de vermişler bir mikrofon. Şu sağımda görmüş olduğunuz bina... Zannediyorum. Bak sığıra bak. Bilmiyor zannediyor adam. Allah Allah ya bina kimin umrunda? Peki şu kepazeliğe ne diyorsun? Hangisi? Otobüs seyir halindeyken yine elinde mikrofon. Şu sağımda görmüş olduğunuz yeşil alan şu şurada. Kaptan. Biraz yavaş ya. Yetişemiyorum. Allah Allah ya. Aynısını da yaptı ya. Güldürme beni ya. Gaz ayaklarım kırışmasın. Paris'ten o kadar krem aldım. 400 avroya. İndirimdeydi işte o yüzden aldık. Allah'tan. Sen şimdi haksızlık yapma gel bakayım. Şimdi yani koskoca balayı tatilimizde hiç mi güzel bir şey olmadı? Ha? Sersem. Olmuştur sersem. Değil mi? Yani bence böyle balayımızın romantik bir çağrışım olarak ıslak yatak diye adlandırabileceğimiz bir bölümü vardı. Ya tamam belki yatağımız yani neredeyse duşakabinin içindeydi ama biz bunu avantaja çevirmeyi başardık. Bir ara neredeyse 17 dakikaları falan bulacaktı. Yılmayacağız. Daha çok çalışacağız. 50'lere 60'lara ulaşacağız inşallah. Evet. Bizim onlardan neyimiz eksik? Tabii. Kim nereden? İşte eksiği olmayanlardan. Bana bak. Öyle dereceyi geliştireceğim diye başka takımlarla idman maçı yapmak yok. Vallahi patlatırım kafanı ha. Olur mu tatlım? Olur mu aşkım? Bir tanem. Ben bu derecelere seninle ulaşmışım. Sensiz olur mu kurban olduğum? Ballım, tatlım. Baldan mı ağzından ha? İstedin mi? Organik. Elimin gezdiği dağlar meşeli imanım. Haydi hop. Hadi yatalım. Bakmayacak mısın? Ne? Ne geldi az önce? Böyle yersiz bir ürperme. Mesajdan dolayı olmasın? Ne? Ürperme. Nasıl yani? Şimdi eşinin yanında bir mesaja niye bakamaz bir insan? Yani onu geren nedir? Yani neyden çekinmektedir? Ben niye çekineceğim ya? Ben bakarım ya. Gerekirse cevap da yazarım. Benim çekinecek bir şeyim yok ki. İktisat okumuş adamım ben. Niye bakmadın peki? Niye? Mesaja. Ya sen kötü bir mesaj olduğunu nereden çıkarttın bunu ya? Ticari olabilir. Belki de kemerde müthiş bir tatil fırsatıdır. GSM şebekesinden fatura bilgisi gelmiş olabilir. 10 megabaytınız kaldı gibi. Şu mesajı bir görebilir miyiz? Şimdi bir dakika. Gelen bütün mesajları böyle kontrol mü edeceğiz biz? Yok hayır ama yani arada istediğimiz bir tanesini sorma hakkımız olmalı. Hani aynı okuldayken sınıfı cart diye basan müfettiş gibi. Bütün okulların kapalı olduğu şu saatte mi? Şu mesaja bir bakabilir miyiz? Yalnızlığın nemli kuytuluklarında buluştuğumuz geceleri düşünüyorum. Arif. Alkollü Arif diyelim. Arif, yalnızlığın nemli kuytuluklarında seni düşünen bir Arif. Tam olarak ne tarafa düşüyor bu kuytuluk? Hı? Ve siz tam olarak ne yapıyorsunuz Arif'le bu kuytuluklarda? Bir dakika. Bu Arif'in salakça bir şiir yazma çabası vardır. Bu kepaze dörtlüğü de onun bu çabasına borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Otherwise Arif'in bu hisleri beni de şaşırttı. Bana da sürpriz oldu. Hangisinden daha çok korkuyorum bilmiyorum ha. Yani bu Arif'in gerçek bir Arif olmasından mı? Yoksa bir takma isim olmasından mı? Arif olan anlardı. Neyi anlardı? Tabii ki takma isim olduğunu tatlım.
Ya senin de olmuştur. Yapma yani, şimdi o eski isimler oluyor. Onları insan değiştirmeli yani, ne bileyim. Elin herifini 3 meyla şım diye yazdıysan değiştireceksin tabii bunu. Ben de değiştiriyorum. Aşkımı siliyorum. O insanın nüfus kütüğündeki adını yazıyorum. Ama ne bileyim ben mesela şimdi Arif'i değiştirip Müberra yapmıyorum. Vay! Nemli kuytuluklar. Şairimiz burada en hafifinden bir küvet fantazisine gönderme gibi algılanabilecek bir teşbih yapmış. Belki de tecahülü arifane yapmıştır. Bak, günahını almayalım Kevaşe'nin. Hocam, edebiyatınızda Kevaşe biraz ağır bir hiciv olmadı mı? Peki sizden bu şairin kimliğiyle ilgili gerçek bilgi alabilir miyiz? Ya da şöyle sorayım. Kim bu rutubetli orospu? Hocam, şimdi senden önceki bir ilişki esnasının da öncesindeki bir ilişkide problem olmasın diye ilişki içinde Arif diye kaydedilmiş, yani ilişkinin erozyona uğramaması adına, daha önceden bir ilişkiyle bağlantılı olmaması adına Arif olarak kaydedilmiş bir numara ve daha sonra kullanılmamış zaten. Yani Arif olarak kalmış. Hadisenin özü bu. Ne olmuş? Ya çok eski bir arkadaş işte. Yo, o kadar da eski durmuyor. Baksana hala kurumamış. Ya biz tanıştığımızda bir kuraklık vardı. O tam şey dönemine denk geliyor. İstanbul'da bir yer olmuştu, bu susuzluk çekmiştik. O döneme denk geliyor, demek sonradan yeşermiş. Peki bu saatte sana mesaj atma cesaretini nereden alıyor bu arkadaş? Bana bunu söyle. Alkolden olabilir. Senin telefonunu nereden biliyor? Ben derin devletten şüpheleniyorum. Ya kim bu? Kim? Söylesene. Ya geçmişte, ama çok uzun, eski, uzak bir geçmişte bir gecelik bir yakınlaşma sonucu numarası kaydedilmiş ama daha sonra da kullanılmamış bir numara. Yani yeni kişi yaratılmış ama üstüne gidilmemiş. Arif'in gerçek ismini ben bile hatırlamıyorum, bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum ya. Yo. Nemli kuytuluklar. Bak, birden fazla kuytuluk var. Birden fazla defa görüşülmüş. Wow. Çok şüphe var. Ben şimdi gidip yatıyorum. Tamam mı? Sen de burada yatıyorsun. Çünkü bu odanın nem seviyesi şu an senin için çok uygun. Çok iyi. Şimdi ben bu kanepe... Ya biz bekleriz, 3 sene aramazsın. Evlendiğimiz zaman nemli kuytuluklar. Arif'i engelle. Çok işim var. Tatlım biraz domates almışsın. Salça işine girdik. Benim mi haberim yok ya? Ay markette kimi görsen beğenirsin. Hı? Ya da dur şöyle sorayım. Markette kimi görsem daha önce beğenmişsin. Daha önce beğenmişim. Evet. Bir kadın mı? Oo, beğendiğin erkekler de mi var? Konuya girsek tatlım. Markete girdim. İlk reyonu olaysız bir şekilde tamamladım. Sebze reyonuna gireyim derken bir de ne göreyim? Hayırdır inşallah. Hayır mıdır bilmiyorum. Meseleye dini bir yorum getiremedim henüz. Ne gördün tatlım? Bir kadın böyle deterjan reyonunda şey dolaşıyordu. Ney dolaşıyordu? Şey işte. Ney dolaşıyordu işte tatlım, onu soruyorum. Ney? Salak salak derdim ben eğer o kadının senin eski karın olduğunu bilmesem. Ha. Kaçsam mı demeye kalmadı. O da beni gördü. Birbirimize öyle bir görmezden geldik ki yani ikimiz de aynı anda çığlık atsak ya o kadar dikkat çekmezdi. Yalnız seninkinin kafasını deterjanların arasında bir sokuşu vardı ki. Görmeliydin. Sen de deli gibi domates toplamaya başladın. Ben normaldim. Ama seninki sinirden ne yapacağını şaşırdı. Elinin titremesinden deterjanlar köpürdü. Tam o sırada salça fikri geldi aklına. Tatlım salça kelimesini gereğinden fazla kullanmadık mı? Tatlım karımla karşılaşmışsın. Bundan rahatsız olmuşsun. Ne var bunda? Bu hem çok normal yani insanlık hali. Ne oldu? Ne dedin sen? Ne zaman? Şimdi az önce. Sen ne dedin? Sen dedin. Ben de ne zaman dedim tatlım. Ondan önce. Domates dedim, salça dedim. Biraz... Hayatım,
Karşılaşmışsın dedin. İyi doldur. Doldur! Tamam anladım tamam. Karımla karşılaşmış. Ama yuh artık tatlım ya. Yuh artık. Eski karımla. Eski karımla demedin ama. Ama eski karım yani. Bu bana yapılan çok büyük bir saygısızlık. Senin karın benim. Benim. Tabii ki benim karım sensin ya. Onun zaten tedirginliği meşhurdu. Sen niye tedirgin oluyorsun? Onun lakabı o ya. Tedirgin güzin ya bizim. O sana değil, sana şey yapmamıştır o. O deterjana şey olmuştur. Kararsız kalınca güzi ya bizim. Titrer böyle titrer. Nasıl? Anlatsana bir. Tabii canım sen niye ona mı bozuldun Ay sen? ya işte ne benim de Ah salaklık be, ya. tatlım ya. Ay Allah aşkına anlatsana bir yani. Bir hareketini mesela bir göstersene. Ya mesela böyle işte alır mesela çatalı böyle ağzına götürmez. Titrer onu mu yesem onu. Güzin ya. Gerçekten sana inanamıyorum ya. Hasret tonlu ifadeler, yüze yayılan gerzek bir gülüş. Madem bu kadar özledin keşke benim yerime sen karşılaşsaymışsın tatlım. Ne alakası var şimdi tatlım? Çok alakası var. Madem birbirinizi seviyordunuz bu kadar neden Yürü, ayrıldınız yürü. tatlım? Allah aşkına ben çok üzülüyorum böyle Ya şeylere sen ya. girme o mayın tarlasından. Sen üzülmesen niye üzülüyorsun? Ben zaten sevseydim bırakmazdım ki kızını yani güzini. O seni bıraktı diye biliyorum ben. Kim demiş onu? Sen bir gece uzun uzun ağlayarak omzumda anlatmıştın ya tatlım. Bir gün aleyhime kullanacağını hiç düşünmemiştin tatlım. Ya o kadar abartıyordun ki mevzuyu zaten. Sinirden çıldırmaya başlamıştım yani. Ekmek görse o da ekmek yerdi. Yoğurt görse o da yoğurt yerdi. Ya yoğurdu yapardı güzin. İnanmaz. Yok bunlar sahte kendi yapar. Titreye yapar. Ne kadınmış arkadaş ya. Çok acayip bir kadın. Süt de veriyor muydu? Yok bunu keçi sütünden yapıyor. Çok güzel yoğurt yapıyordu ama. Yalnız bir bulmaca çözerdi tatlım. Yemin ediyorum sana koca bulmaca tak. Bir gün böyle tatlım böyle şeye tutuldum. Ne o? Tibet öküzü mü? Tibet sığırı mı ne? Cık. Ulan düşün oldu. Yak diye oradan bağırdı. Biz sonra oturduk bununla gül. Ya sen ne bakıyorsun? Güzin ya güzin. Titrer o. Böyle bir şeyi kafaya taktım mı? Aman Allah. Nasıl tanıştığını da anlat geri zekalı. Eski sevgiliyi anlatma. Hep aynı tufaya gelme. Nasıl? Tamam hayatım haklısın. Ben şimdi yani ne desem çok özür diliyorum. Güzinciğim. Tamam ben çenemi kapatayım. Domatesleri toplayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Niye sayıyorum ben? Tatlım. Ay. Şu kumandayı versene. Şurada. Ne oldu? Şuş, şu kumandayı versene mi? Kumandayı uzatır mısın, ne oldu? Ya ver şu kumandayı abicim ver. Sen kendini gittikçe geliştiriyorsun. Abicim. Sen de. Eskiden kademeli olarak geçiyordun arızaya. Şimdi maşallah hepsini tek sigortaya bağladın. Çat diye indiriyorsun geçmiş olsun. Bitti gitti. Sen artık çok kabalaştın biliyor musun? Niye söyledin şimdi bunu? Vallahi sen ilişkimizin 3. sevişmesinden sonra kibarlığı hop bıraktın. Ben öyle bir 3. sevişme hatırlamıyorum ki. Zaten hani bronz madalya falan gelmesin aklına. Hani yarışmacı yokluğundan 3. olmuştuk biz. Ya yazıklar olsun sana. 30 dakikaları zorladığımız şu günlerde senin şu tavrın hiç motive edici mi? Değil. Vallahi belki son denememizde daha iyi bir derece alabilirdik. Eğer Ertan Salak telefonla bizi bölmeseydi. Bir de bir şey merak ediyorum baksana. O esnada nasıl at yarışı konuşabildin? Yani merak ediyorum. Telefonu burayı kıstırıyorsun. Sonra ellerin boşsa. Yani buna 4 ayaklı duyarsızlık diyelim mi? Ya adamın kafası güzeldi o gün ne olacak? Bir de güya okur yazar bir adamsın. Kendine yakıştırıyor musun bu at yarışlarını? Yo atlarla şiir de okuyoruz. Yağız atlar kişnedi falan diyorum. Bayılıyor keratalar. Valla Ertan'la kanka olacağına bence git atlara şiir oku. Çok daha iyi. Konuyu çarpıtma. Sen daha o gün telefon çalar çalmaz sanki ben kendimi aramışım gibi bir havalar, bir tripler. Daha çocuğa ne haber nasılsın diyemeden baktım horlamaya başlamışsın. Sen niye telefonu açıyorsun? Telefon acı çalınca merak ettim. Telefon acı mı çaldı? O saatte çalan her telefon acı çalar. Sen benim Ertan'dan niye bu kadar nefret ettiğimi bence gayet iyi biliyorsun. Adam çapkınsa çapkın bize ne? Çapkın mı? Bu adam sadece çapkın mı? Bütün saygıdeğer Doğu bloku yurttaşlarını tenzih ederim. Ama bu adam saygıdeğer olmayanların hepsiyle yattı be kardeşim. Bak bu iddia ve iftira. Bu olmaz.
Peki senin bu Ertan'ı bu kadar cansiperane korumanın sebebi ne? Ha? Hani ortak bir yanınız olmasın Rus edebiyatı gibi? Ben Allah çarpsın konunun buraya geleceğini biliyordum. Geldi. Buyur. Hep berabersiniz. Ha, Ertan yan odada aşla fışna yaparken sen orada Rus klasikleri mi okuyorsun? Fışna bahçesi falan. İftiralar devam ediyor. İftiralar devam ediyor. Tatlım. Sen de yapıyor musun Ertan'ın yaptıklarını? Hangi yaptığını tatlım? Ay her erkek gibi sıkışınca soruya soruyla cevap vermeye başladın, farkında mısın? Hangi soruyla cevap verdim ben şimdi? Hala bir soru cümlesinin içindesin. Ya hangi sorusuymuş bu? Ne sorusu? Ne cevabı bu? Ay adam takılıp kaldı oraya. Ya senin şu soru sorma tarzınla benden mantıklı bir cevap duyman mümkün mü? O da soru cümlesiydi. Hayatım biraz sakin olabilir misin peki? Olamam, sakin olamam. Çünkü ben bu kadar basit ve saçma bir konu yüzünden sinir hastası olacağım. Hasta mısın sen ya? Soru sorma bana. Ya soru sormayayım da ne yapayım? Bana soru cümlesi kurma. Ya soru cümlesi kurmayıp ne yapayım ben sana? Ya soru sorma, ne yaparsan yap be. Ya soru sormayıp ne yapabilirim Sorma, sana? işte soru Ya sorma. nereye gidiyorsun? Gidiyorum, soru sorma. Ya nereye gidiyorsun? Nereye? Sorma. Nereye gittiğini de söyleyemiyorsun. Niye söyleyemiyorsun? Yani bu hale mi geldik şimdi? Şu halde miyiz yani? Kumanda yüzünden mi oldu bunlar? Soru sorma diyor ya. Maç gitti. Ulan 3 seferdir aynı paragrafı okuyorsun. Sır. Tatlım, seninle ilgili çok enteresan bir şey keşfettim biliyor musun? Neymiş o? Sen de her erkek gibi kahvaltıdan sonra tuvalete elinde gazeteyle giriyorsun. Ama senin onlardan bir farkın var. Herkes okuyor, sen canını okuyorsun tatlım. Bazen öyle inanarak boş konuşuyorsun ki etkilenmemek mümkün değil. Tatlım, konuştuğun bir konu var mıdır? Varsa nedir? Kitabımı okuyorum da. Özür dilerim, rahatsız ettim. Yüreğinin götürdüğü yere git. 14 aydır süren bir yolculuk. Kadın ikinciyi yazdı ya. Bence sen artık gitme. Ama sana da hak veriyorum tabii. Sonuçta sen çok çabaladın. Uğraştın, denedin ama olmadı. Olmayınca olmuyor. Yeri geldi bu kitap günlerce banyoda bekledi. Unutuldu. Nemli bir ortamda yaşadı. Zaten dikkat ederseniz emsallerinden biraz daha kabarıktır. Ve her sayfası kıvrılmıştır. Çünkü prensibimiz nedir? Her güne bir sayfa. Yani sen şimdi ıslak çamaşırları benim kitabımın üstüne unutan zalim Perihan'ın hiç kabahati yok diyorsun yani, ha? Tabii. Kabahat Perihan'da. Tatlım, amacın nedir? Şöyle anlatayım. Senle tanıştığımız günlerde aramızda bir kültürel uyumsuzluk olduğu yönünde bazı işaretler almıştım. Kültürel uyumsuzluk. Nedir bu? Yeni bir kitap mı? Benim evin bir köşesinde okumayı unuttuğum, ha? Kafka'nınsa hiç okumayayım, onun kitapları çok ağır. Yok, ben onu söylemek istemedim. Bence sorun şu, sen yeterince romantik değilsin. Niye ki? Ne yapmışım ben? Geçen gece ben burada bir sürü mum yaktım. Evet. Böyle büyük, küçük, kokulu, kokusuz bir atmosfer yarattım. Ve sen bana dedin ki, ne o tatlım, ayin mi var? Evet, çok güzel bir şakaydı. Bence hiç komik değildi. Ya hakikaten sen niye gülmedin ona ya? Çok komikti. Hala hatırlamadın değil mi? Neyi? Geçen gece bizim yıl dönümümüzdü. Yapma ya. Ha, sen onu niye söylemedin ya? O kadar güzel unutmuştun ki kıyamadım hatırlatmaya. Geçen şey... Bir dakika. Evlilik yıl dönümümüz değil, ne bu? Tanışmamızın yıl dönümü. Ama ben de bir şey zannettim ya. Bu ne bu ya? Tanışma yıl dönümü, sevişme yıl dönümü. Yok, onu kutlamaya lüzum yok. Niye? Yapardık araya kısa bir kutlama. Tatlım, kötü haber şu ki ben sana artık gülmüyorum. Titreşim? Artık akıllandım. Titreşmiyorum, melodi çalıyorum. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Çemenemi kesti. Darmış. İvanım. Haydi şuna. Tatlım neredesin Allah aşkına? Banyoda, küvetle lavabonun arasında, klozetin önünde, ayakta ve aktif. Tatlım klozetin kapağını. Tamam, kaldırıyorum.
Artık çok geç. Tatlım sifonu. Tamam çekiyorum. Tatlım ellerini. Tamam ya yıkıyorum ya. Yerleri ıslatmadın değil mi? Deli misin tatlım? Sırf bu yüzden duş alırken su kullanmıyorum. Ha çünkü yerler ıslanınca hayatta en tiksindiğim şey başıma geliyor. Biliyorsun çoraplarım ıslanıyor. Yok arkadaş ya. Adam gibi banyo yapmak istiyorsan evlenmeyeceksin. Ya orada bir damla su dışarı taşmasın diye duş perdesini o kadar sıkı kapatıyorum ki içeride havasızlıktan boğulacağım ya. Temizlenirken bu kadar zorlanman gerçekten çok enteresan ha. Ama sen tabii sabunun göz yakan bir şey olduğunu benimle birlikte olduktan sonra öğrenmiştin. Bir dakika. Kirliyim yani ben. Pisim. Ay estağfurullah yani öyle demek istemiyorum ama hani böyle köklü bir hijyen geleneğiniz de yok ya sizin. Allah Allah. Bugüne kadar ne koli basilimizi gördün acaba? Ay kimden bahsettiğimi çok iyi biliyorsun sen. Bilmiyorum. Kimden bahsediyorsun? Bak her iddiasına girerim ki Şamuran amcanın çorapları net 17 gündür ayağındaydı. Ama neden? Yani bir insan neden iki kokarcanın üzerinde yürür ben anlayamıyorum. Ama kabul et ki tatlım. Hiç kimse ama dünyadaki hiç kimse senin o teyzen kadar itici olamaz. Neydi onun adı? Tübayran mıydı neydi? Tüberrek teyzem. Ne oldu sen şimdi ismi düzeltmiş mi oldun? Tübekker teyze. Tübekker değil yalnız tüberrek teyzem. Hayatım vazgeç. Ne yapsan düzelmiyor işte. Ama bak ne kadar seviyeli bir insanım ki o olaydan hiç bahsetmiyorum. Hangi olaydan? O olaydan? Hangi olaydan ya? Tamam bahsediyorum. Hani geçen gün amcan bizim evde televizyon izlerken hep beraber şey yaptı ya. Ne yaptı? Şey yaptı ya işte. Ne yaptı ya? Gaz çıkardı ya. He duydum ben onu. Ha, ama garipsemedi. Ya yaşlı başlı adam, hasta adam ne olmuş yani ya? Bebekler gaz çıkarınca seviniyorsun. Adam gözümüzün önünde kalp spazmını atlattı ya. Ay hayırlara vesile. Ya normal tabii ben bir şey demiyorum. Sonuç olarak siz biraz kırsal kökenli bir aile olduğunuz için. Kırsal köken. Organik diyelim. Organik köken. Pardon da hanımefendi siz nerelisiniz acaba? Ne tarafa düşüyor sizin bu Birmingham sarayı? Bak yanlış anlama ben hakir gördüğümden değil ama yani bazı bariz farklılıklar var aileler arasında. Mesela örnek verebilir misin? Nasıl bariz farklılıklar var aileler arasında? Biz mesela yani istisnasız bütün aile çatalı yemek yemek için kullanıyoruz. Enteresan. Bizimkiler ne yapıyor? Kulağını kaşıyor. Daha geçen gün enişten sofrada hepimizin içinde çatalla kulağını kaşıdı ya uzun. Ya adam çatalın tersini kaşıdı kulağını ya. Köfteye bandı tarafını sokmadı ki. Ay. Başka neyimiz var? Başka mesela biz gazeteyi okuruz. Üstünde yemek yemeyiz. Tatlım telaşa gerek yok. Biz gazete yemiyoruz. Sadece üstündekileri. Ay boş ver tamam. Kapatalım konuyu. Zira hemen ileride bir Çağlayan görüyorum. Oraya doğru sürükleniyoruz. Vallahi güzel ya. Çok güzel ya. Muhteşem ya. Allah Allah hem kokuyoruz. Ondan sonra öğle yemeklerinde gazeteyi yiyoruz. Çatalı kendimize saplıyoruz. Ve yerli yersiz gaz çıkarıyoruz. Ayrıca bizimkine gaz denmez. Biz organik olduğumuz için bizimki direkt osurmaya girer. Benim bütün sülalem iğrenç ama senin o berrak teyzen asilzade. Tüberrek teyzem, tüberrek. Ya boş ver hayatım ya. İsim zaten doğuştan yamuk. Ne yapsan düzelmiyor. Bağırma bana be. Ben bağırmıyorum. Ay böyle bana bağırıp bir de bağırmıyorum diyorsun ya. Yemin ederim sinirden böyle etimden et çekiliyor gibi oluyor. Anlaşıldı. Çağlayan'a geldik. Ben iniyorum. Ha nereye gidiyorsun ya konuşmanın ortasında? Geldiğim yere, banyoya gidiyorum. Yerleri ıslatacağım. Gözyaşlarımla. Çok sorun var. Burada mısın tatlım? Ne şaheser bir soru. Burada mısın? Buradayım tatlım. Nerede olacağım? Buradayım işte. Tamam anladım buradasın. Cep telefonu kesilmiş. Tamam sorun değil. Evden ararım. Ne diyorsun ya? Cep telefonun o lüzumsuz arkadaşlarınla yaptığın uzun telefon sohbetleri yüzünden kapanmıştır tatlım. Dün o Semih denilen saçma adamla 1,5 saat ne konuşursun ya? Semih mi saçma? Ülkenin sayılı cerrahlarından biri. Evet ama çekirdek çitleyemiyor. Dişleri tam olarak üst üste gelmiyor adamın ne yapsın? Çitlemeye çalışmasın o zaman.
Koskoca cerrahsın ya. Bir tane diş hekimi arkadaşı olmaz mı insanın? Ya güldürüyorsun beni gerçekten. Bahsettiğin adam mikro cerrahi dalında Avrupa'da meşhur ya. Dişleriyle meşhur. Bir tane kongrede bir çekirdek çitlesin bakalım bir daha bakarlar mı suratına? Konumuz benim kesilen cep telefonum. Tatlım bence faturalarını annen ödemeli ya. Sürekli beni gömüyor, faturasını ben ödüyorum. Bu nasıl iş ya? Bir dakika ya. Annem niye seni gömsün ki? Annen sürekli beni gömüyor tatlım, ben kulaklarına... Anneme nereden geldi? Ben hiçbir şey anlamadım ya. Geçen gün telsiz telefonu banyoda unutmuşsun. Seni aramak için açtım ve annen sürekli beni gömerken Bir duydum. dakika. Sen annemle beni mi dinliyorsun telefonu konuşurken? Annenle seni dinlemiyorum. Kulak misafiri. Sen benim özelime mi giriyorsun? Ya ne gireceğim senin özeline be? Sen ne terbiyesiz bir adamsın Neymiş? ya. Hem kelmişim hem fadolmuşum. Vallahi Yalan haklı. mı? Haklı. Yalan mı? Keltoş. Keltoş ha? Bravo ya. Mesut Sanca ha? Keltoş. Ben keltoş olabilirim ama ben fodul değilim. Fodul ne demek biliyor musun? Devana bakıyordum. Kibirli. Kibirli miyim ben? Kibirlisin tabii. Kibirli miyim ben? Kibirlisin. Ya sen laf sokmadan konuşamaz mısın kardeşim? Peki sen hakaret etmeden konuşamıyor musun hiç canım kardeşim? Nereden çıktı şimdi bu? Bana bağırma. Ben sana nerede bağırdım ya? Bana sesini yükseltme. Kızım ben bağırıyor muyum, ben bağırmıyorum? Lan damarların çıktı bağırmaktan. Ben damarım çıktı diye bağırıyor muyum yani? Kıpkırmızı oldu ben Ya bağırıyorum. ben beyazsın sanki. Sen de Bana kırmızı. bağırma diyorum Ya ama. kızım ben bağırmıyorum. Al bak. Ne oldu ne oldu? Al o zaman. Al ben de attım ne? Atamazsın ne yaptığını farkında değilsin sen. Kaç. Senin var ya. Onu atamadı ne oldu? Al Erol ne var Keşke elinde? al. Saplarım. Sapla. Saplarım seni. Şuna Yemin bir ediyorum geç. getiririm ha. Geç bana şey yapma. Valla seninle uğraşamayacağım ben gidiyorum ha. Ya. İşlerini yaptı hareketler. Git. Ya yürüme yani sense. Hadi git. Hadi. Yavşak. Ya sen neden birdenbire bu kadar alçaldın ben anlamadım. Baktım yüksekten sesimi duyuramıyorum aşağı ineyim dedim. Öyle mi? Yanlış yaptım. Ben daha yukarılardayım. Yukarı çıkacaktın o zaman. Sen bana salak demedin mi biraz önce? Sen de bana gerizekalılık dedin. Ben senin yaptığın gerizekalılık dedim. Ya neresin dana çevirdin yeter artık be. Oturuyorum da. Kalkıyorum da. Geçiyorum da. Yeter artık. Hani pazardan aldım ellemeyeceksin bunları. Gerizekalısın işte organik pazardan aldığımız böyle mi olur? Sen geldin ben sana mı soracağım enerjiyi? Bıktım anamdan da bıktım senden de bıktım. Ne dedin sen ne dedin? Ha ne dedin? Sen anlamıyor musun ya? Bir cümleyi bir kere söyleyince anlamıyor musun sen ya? Yo, aynı salak cümleyi 2 defa tekrarlayabiliyor musun onu merak ettim. Tatlım ne zamandır soracağım ya. Senin burnunda et mi var? Ya ne alakası var ya? Ne alakası var? Beynine oksijen gitmiyor. Yani sen çok mantıklı cümleler kurdun da ben kıymetini bilemedim öyle mi? Aynen öyle. Yani senin bu beyninde oksijen fırtınası esiyor, ben tık nefes kaldım öyle mi? Benim saçımı bozma bir daha. Bozacağım saçını. ne Benim oldu? saçımı bozma. İktisat okumuş adamı sen nasıl konuşuyorsun? Hay senin iktisadına ya. Ben burada 5 yılda su ürünlerini bitirdim. Bir kere söylemedim, bir Ya kere. benim saçımı bozma. Sen daha sulu köfte yapmayı bilmiyorsun. Ne sulu köfte? Bana bak, hakaret etme. Bana bak. Bana dokunma. Ne demek eline çek Ne ya? diyorsun sen ya? Hakaretleri Ne et. diyorsun sen ya? Ondan sonra bana. Ay senin saçına. Saçımı bozma. Bu bir şaka değil mi? Değil. Peki şaka haline getirebilir miyiz? Sanmıyorum. Neden? Komik değil. Eğer artık sen bende güzel değilsen... Eğer artık ben sende güzel değilsem... Artık her gün en az bir kere kavga eder hale gelmişsek... Ve artık komik gelmemeye başlamışsa şakalar... Düzelmez mi diyorsun? Düzelir. Sonra yine bozulur. Ama sonra yine düzelir. Bir kere bozuldu ya. İlla yine bozulur. Madem gidiyorsun... Acaba son bir kez... Hoşça kal. Düzelmez mi diyorsun? Düzelir. Gene bozulur sonra. Belki gene düzelir. Bir kere bozuldu ya. İlla bozulur sonra. Yalama olmak. Ne? Yalama olmak yani öyle derler ona. Doğru. Anahtarı kapıcıya verirsin.
Toplarım eşyaları bir ara. Hatıraları da koyarım içine. Onları da alırız kapıcıdan. Gerek yok. Hepsi aklımda. Peki. Hoşça kal. Uğurlu balığım. Her şey bitti yani. Öyle mi? Öyle. Titreşim de bitti. Melodi de. Sen telefonu komple kapattım diyorsun yani. Evet. Aradığınız kişiye ulaşılamıyor. Hoşça kal. Ben uğrarım zaten ya. Öyle hemen şey yapacak değilim yani. Neticede arkadaşız yani. Ben her zaman senin arkanda olacağım. O kadar çürük geliyor ki şu kullandığın laflar. Tazeleri tükettik maalesef. Neyse. İyi bak kendine. Lafların en çürüğü de bu. İyi bak kendine. Sen daha iyilerine layıksın. Ya bir git Allah aşkına lütfen ya. Ben telefonum. Tatlım. Tatlım. Bir şey soracağım. Sor. Bana aşık değil misin artık? Aşk bir şımarma, birbirini şımartma hali. Sonsuza kadar sürer mi? Sürmez mi? Sürse güzel olmaz mı? Güzel olan her şey sürer mi? Sürmez mi? Sürmesin mi? Sürsün demeyle sürer mi? Sürmez mi? Bu konuşma böyle sürüp gider mi? Bak biraz arabesk makamı olacak ama... Hani kızımız olacaktı. Kısmet değilmiş. Tamam biz hafızalarımızı silip en baştan başlasak olmaz mı? Eternal Sunshine of the Spotless Mind diyorsun. Neyi? Yani sonu ne olur bunun? Gider başkalarıyla başlarız yeniden. Gene biriyle tanış. Gene anlat kendini. Gene git tanış akrabalarla. Gene en başından konusu aynı şeyleri. Eskiden saatlerce konuşurduk telefonda. Evet. Sonra kısaldı konuşmalar ve faturalar. Ve hesabı ilişkimiz ödedi. Soruma cevap vermedin ama. Biliyorum. Vermeyi düşünüyor musun? Bir cevap bulunca hemen sana vereceğim tatlım, merak etme. Cevap yukarıdaysa demek ki. Yok artık. Ne oldu? Ha. Büyük ayı, arkana bak.
işte işaret. Bayağı büyük ayı ama yani... Bu işaret işte internette 2 kişi aynı anda görürse demiş. Ben ilk gördüğümde itiraf ediyorum. Yine görmedim. Rende, tava, kepçe, mepçe ama bu ayı, büyük ayı. Emare bu. Alamet bu. En baştan başlayalım. Çocuk taklidi yapsam olur mu? Hayır. Gülmeyeceksin yani. Gülmeyeceğim. Peki bir muslukçu gibi eğilip çatalımı göstersem bile mi? Tabii ki öyle bir şey yapmayacaksın. Bir eğilmeme bakar. Üşümesin mi? Çocuk taklidi yapma. Beni özledin mi? Ya yapma. Yapacağım. Yapma. Saçım bozuldu mu? Bozulmadı. Hassasım ya. Peki aşırı şiveli bir fıkra? Lütfen. Haçan diyorum bak, haçanla başlayayım. Hani rüyanda görecektin beni? Can evimden vurdun beni. Gel yana kalacak o zaman. Ha Yunan alamazsın. Neden? Alamazsın Yunan. Allah Allah. Yok, Ya Yunan mı kaldı? Ya al şu bavulunu hadi. Nasıl en baştan? En baştan Hayri'yi arayayım mı ben? O kadar baştan. Ne olur hadi. Hadi evimize yürüyelim, en baştan başlayalım. Bak Hayri'yi arıyorum. Gel sen benden. Ama benim elimde kokteyl var. Tamam, evde halledeceğim. Ne diye istemiyorsun? Yapma. Azıcık yapayım. Yap. Azıcık yapayım. İşte şurada. Efendim? Büyük ayı. Bu işi yiyelim mi? En sevdiğim. Geçen gün gördüm biliyor musun? Hadi be. Vallahi. İkimiz buz pistindeyiz. Bu sefer bende de tayt var. Sarımsak mı sarımsak mı? Vallahi bilmiyorum hangisini alıyorsun. Temel demişler ki iğnesi var, bal yapamaz. Kanadı var, uçamaz. Temel şey demiş. Bitti. Sanırım zor toplanırız bu defa. Belki iyi gelecektir ikimize bu veda. Oysa ne hayaller kuruldu aşkla. Kaç fırtına duruldu. Her şey bir anda unutuldu mu? Bu mu? Ah tatlım, tatlım, tatlım. Bak ne yaptın. Yırtıp attın. Sayfa sayfa dağıttın. Yetmedi yaktın. Haybeden bir gerçeküstü aşktın. Ah tatlım, tatlım, tatlım. Bak ne yaptın. Yırtıp attın. Sayfa sayfa dağıttın. Yetmedi yaktın. Haybeden bir gerçeküstü aşktın. Bitti. Sanırım zor toplanırız bu defa. Belki iyi gelecektir ikimize bu veda. Oysa ne hayaller kuruldu aşkla. Kaç fırtına duruldu. Her şey bir anda unutuldu mu? Bu mu? Ah tatlım, tatlım, tatlım. Bak ne yaptın. Yırtıp attın. Sayfa sayfa dağıttın. Yetmedi yaktın. Haybeden bir gerçeküstü aşktın. Ah tatlım, tatlım, tatlım. Bak ne yaptın. Yırtıp attın. Sayfa sayfa dağıttın. Yetmedi yaktın. Haybeden bir gerçeküstü aşktın.